Yeni bir videodan daha herkese merhaba. Ben Sefa Kandemir. Yeni Honda Accord. Uzun bir aradan sonra tekrar bizlerle olan stilin ardından D sedan sınıfında güçlü bir rol oynayabilecek yeni Accord'u yakından tanımaya hazır mısınız? 10 otomatik şanzımanı, güçlü görünen tasarımı ve üstün özellikleriyle yeni Accord'a dair her şeyi en anlaşılır şekilde öğrenmeye başlayalım. Videoya geçmeden önce bizi abone olmadan takip eden sevgili izleyicilerimize kanalımıza abone olmalarını, videoyu beğenmelerini ve sevdikleriyle paylaşmalarını hatırlatmak istiyorum. Şimdiden çok teşekkürler. Honda Accord'un tarihi de Civic kadar eski. İlk kez 1976 yılında üretimine başlanan Accord, günümüze kadar 10 nesil üretilerek D sedan sınıfının ihtiyaçlarını karşıladı. 2018 yılında 10. nesliyle kullanıcılarla buluşan yeni Accord, ilk etapta Amerika pazarında satışa sunuldu. Avrupa pazarı için son olarak 8. nesliyle karşımızda olan Accord'u biz de videomuz boyunca 8. nesliyle kıyaslayacağız. 2021 yılında makyajlanan yeni Honda Accord'a önden baktığımızda önceki nesliyle arasında ciddi bir tasarım ve tarz farkını görüyoruz. Yeni stile oldukça benzeyen bir tasarıma sahip olan yeni Accord, bakışlarıyla güçlü görünmeyi başarıyor. Yere daha sağlam basan bir duruş hedeflenen yeni Accord'un kaput seviyesi, rakiplerine göre daha alçak olmasıyla ön plana çıkıyor. Farların üstünden panjur boyunca uzanan krom parça sayesinde ağırbaşlı bir görünüm kazanıyor. Buna ek olarak parçalı LED teknolojisine sahip farlar, şık görünmesinin yanı sıra aydınlatma konusunda da gücüyle fark yaratıyor. Teknolojik özellikleriyle de ön plana çıkan yeni Accord'un aktif ön ızgara özelliği sayesinde motor ve ona bağlı tüm aksamların sıcaklık seviyeleri yol ve hava durumuna bağlı olarak ayarlanabiliyor. Oldukça sportif görünen ön tampon üzerindeki sis farları da LED olarak geliyor. Bu haliyle yeni Honda Accord'un ön tasarımı benden ilk artı puanını hemen aldı. Yeni Honda Accord'un profiline geçtiğimizde D sedan sınıfında premiumları kıskandıracak bir tasarımla karşılaşıyoruz. Önceki nesliyle kıyaslandığında çok daha farklı ve premium bir tasarıma kavuşan yeni Accord, bu tasarımla sürüş dinamikleri hakkında daha fazla ipucunu bize veriyor. Önceki nesline göre uzayan kaputu ve sürücüye doğru geri çekilen ağ sütunu sayesinde ön camın açısı da değişti. Bunun sonucunda rüzgar direnci azalırken rüzgar sesi de kabine daha az giriyor. Ön farlardan arka stoplara kadar uzanan omuz çizgisi ve A sütunundan C sütununa uzanan krom parçayla yeni Accord oldukça şık gözüküyor. Ayrıca kapı altı marşpiyerlerinde görmeye alışık olmadığımız bir tasarım kullanılması benim oldukça hoşuma gitti. Jant seçeneklerinde standart olarak 17 ve 19 inç boyutunda 5 yeni alışım model bulunuyor. Renk konusunda ise 10 farklı dış renk seçeneği ekleniyor. Yeni Accord'un arka tarafına geçtiğimizde ise rakipleri arasında fark yaratacak bir tasarımda karşılaşıyoruz. Yeni Honda Accord'la önceki neslini kıyasladığımızda oldukça karakteristik bir tasarım bizleri karşılıyor. Yeni Civic ile ortak tasarımsal detaylar barındıran yeni Accord'un arka tarafında benim en beğendiğim kısım stoplar oldu. Önceki neslinde köşelerde bulunan çentiğin büyüyerek C şekline evrildiği yeni Accord'un stoplarında LED freni ikazı kullanılıyor. C sütunu üzerine eklenen kelebek camı sayesinde tıpkı önde olduğu gibi arkada da camın eğimi arttı. Buna ek olarak bagaj kapağı üstündeki doğal spoiler çıkıntısı da oldukça sportif görünüyor. Tampon tasarımında makyaj öncesinde iki köşede yer alan gerçek egzoz çıkışları giderek yerine krom çerçeveli difüzör ve sahte egzoz çıkışları eklendi. Yeni Honda Accord boyutlarıyla da önceki nesline göre bir hayli değişim yaşıyor. Yeni Accord 4882 mm ile 8. nesline göre 156 mm daha uzun, 1862 mm ile 22 mm daha geniş ve 1451 mm ile 8. nesline göre 11 mm daha yüksek boyutlar sunuyor.
Dingil mesafesi ise 2830 mm ile 8. nesline göre 125 mm daha uzayarak özellikle iç mekandaki yaşam alanına önemli ölçüde katkı sunuyor. İç mekan demişken haydi gelin yeni Honda Accord'un Kaptan Köşkü'nde bizi neler bekliyor hep birlikte öğrenelim. Yeni Accord'un iç mekanına geçer geçmez oldukça kaliteli hissettiren bir kabin bizleri karşılıyor. Önceki nesliyle kıyaslandığında arada ciddi bir tasarım ve kullanım farkı bulunan yeni Accord'da büyüyen dış boyutların iç mekana yansımasına daha net şekilde şahit oluyoruz. Yeni Accord'un yeni City ve Civic'te de kullanılıp benim oldukça beğendiğim direksiyon simidinin hemen arkasında yeni City'den aşina olduğumuz bir yarı dijital TFT gösterge ekranı bulunuyor. Sağ tarafta klasik analog hız göstergesi, sol tarafta 7 inç büyüklüğünde dijital ekranın bulunduğu bu panelden yeni Accord'a dair tüm bilgilere anlık olarak erişebiliyorsunuz. Ayrıca opsiyonel olarak 6 inç büyüklüğünde renkli head-up display ekranında satın alabilirsiniz. Konsolun ortasına geldiğimizde önceki nesline göre sürücüye yaklaştırılmış 8 inç büyüklüğündeki dokunmatik multimedya ekranını görüyoruz. Sesli komutla da çalışabilen bu ekrandan kablosuz olarak Apple CarPlay ve Android Auto bağlantı özelliklerine erişebilirsiniz. Önceki nesliyle kıyaslandığında sürücüye ve yolculara daha fazla yaklaşan konsol tasarımı benden ikinci artı puanını kapmayı başardı. Ayrıca ahşap görünümlü trim parçalarıyla yeni Accord'un iç mekan tasarımını ben oldukça beğendim. Ekranın altına doğru indiğimizde oldukça şık gözüken klima kontrol ünitesi ve menfezleri görüyoruz. Onun hemen altında ise kapakla korunan bir saklama alanına yer verilmiş. İçinde bir adet 12 volt soket girişi, 2 adet USB girişi ve kablosuz şarj standı bulunuyor. Orta konsola geldiğimizde ise şanzıman tipine göre tuşlarla yönetilebilen vites seçicisi ve mod seçim tuşları oldukça şık gözüküyor. Onun hemen yanında ise 2 adet bardaklığa yer verilmiş. İçerisinde USB bağlantı noktasının bulunduğu kol dayama, işlevsellik konusunda ön plana çıkıyor. 2 adet hafızaya, ısıtma ve havalandırma özelliğine sahip ön koltuklar, şık gözükmesinin yanında konforlarıyla da dikkat çekiyor. Ayrıca standart olarak yüksek kalite 4 adet hoparlörle gelen yeni Accord'da isteğe bağlı 10 hoparlörlü ses sistemine de sahip olabilirsiniz. Yeni Accord'un D sedan sınıfına yakışır arka tarafına geçtiğimizde ise E sınıfı abilerini kıskandıracak bir alanda karşılaşıyoruz. Önceki neslinde olmayıp yeni Accord'da eklenen C sütunu kelebek camı sayesinde arka tarafta artan yaşam hacmi kendini hissettiriyor. Makam aracı olarak da kullanılabilecek yeni Accord'un arka koltuklarındaki baş mesafesi 948 mm iken diz mesafesi 1026 mm ile gerçekten etkileyici bir hacim sunuyor. Ayrıca arka yolcular için orta konsol üzerinde havalandırma menfezleriyle birlikte 2 adet USB bağlantı noktasına da yer verilmiş. Buna ek olarak sedan otomobillerde görmekten pek memnun olduğumuz katlanabilen arka koltuklar benden 1 artı puanı daha kaptı. Yeni Honda Accord bagaj konusunda da ciddi bir hacim sunuyor. Anahtar üzerinden açılabilen bagaj kapağının altında 472 litrelik bir alan bulunuyor. Haydi gelin yeni Accord'un sürüş karakterini ve güvenlik özelliklerini en ince ayrıntısına kadar öğrenelim. Honda Accord'un gövdesinde kullanılan çeliğin mukavemeti önceki nesline göre %20 oranında arttırıldı. Bu sayede önceki nesillerine göre daha stabil bir sürüş sağlanan yeni Accord, istenmeyen kazalarda da güvenlik seviyenizi arttırıyor. Yeni Honda Accord'la birlikte ilk kez sürücü ve ön yolcu diz hava yastıkları da sunuluyor. Buna ek olarak Honda Sensai isimli gelişmiş güvenlik ve sürücü yardımcı paketiyle birlikte yeni Accord'un ön panjuru üzerinde yer alan radar sayesinde tehlikeli yakınlaşmalar tespit edilerek olası bir kazayı önlemek için fren yapan önden çarpışma önleyici fren sistemi CMBS ve FCW elektrikli hidrolik direksiyon üzerinden kontrol edilip aracın şerit dışına çıkmasına izin vermeyen aktif şerit takip asistanı LKAS
Ve bunun bir altında bulunarak araç şerit dışına çıkarsa sesli olarak sizi uyaran şeritten ayrılma uyarısı LWD. Benim çok beğendiğim özellikler arasında bulunan yolu, trafiği ve tüm etkenleri izleyerek yarı otonom bir sürüş deneyimi sunan adaptif hız sabitleyici ACC. Kör noktanızda kalan araçları aynalar üzerinde bulunan uyarı ışıklarıyla fark etmenizi sağlayan kör nokta uyarı sistemi ve çok daha fazlasına yeni Honda Accord'da sahip olabilirsiniz. Peki yeni Honda Accord'da bulunarak bizim karşımıza yüksek vergi olarak çıkacak motor ve şanzıman özellikleri neler? Öğrenmeye hazır mısınız? Dizel motor seçeneğinin olmadığı yeni Accord'da ikisi benzinli, biri hibrit olmak üzere 3 farklı motor seçeneği yer alıyor. Düşük hacmiyle en fazla tercih edileceğini düşündüğüm 1.5 turbo beslemeli motordan 192 beygir güç, 260 Nm tork elde edebilirsiniz. 6 ileri manuel ya da çok oranlı CVT otomatik şanzımanla yönetilebilen bu motorun ortalama yakıt tüketimi 7.8 litre olarak kayda geçiyor. İkinci sırada ise 2 litre hacimli turbo motor yer alıyor. 252 beygir güç, 370 Nm tork üreten bu motor yüksek performansıyla ön plana çıkıyor. Şanzıman tarafında yalnızca 10 ileri otomatik vitesle satın alınabilen bu motorun ortalama yakıt tüketimi ise 9.2 litre. Son sırada yer alıp ekonomi odaklı olan hybrid motor seçeneğinde 2 litre içten yanmalı motora 1.3 kWh'lik elektrikli motor eşlik ediyor. Toplamda 324 beygir güç, 490 Nm tork üreten bu motoru eCVT çok oranlı otomatik şanzımanla yönetebilirsiniz. 2.0 hibrit motorun ortalama yakıt tüketimi ise 5.5 litre olarak kayda geçiyor. Yeni Honda Accord şu an Amerika'da 24.970 dolardan başlayıp en pahalı modelde 36.900 dolara alıcı buluyor. Yeni Honda Accord'un bilmeniz gereken tüm özellikleri bu şekildeydi. Ben yeni Honda Accord'u oldukça beğendim ve D sedan sınıfında da kesinlikle tercih ederim. Peki siz yeni Honda Accord hakkında ne düşünüyorsunuz? Aklınıza takılan her şeyi ve yeni Honda Accord hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca sonraki videolardan anında haberdar olabilmek için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve sevdiklerinize paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.